Selamlar, UFC 26'da yeni bir Exotic Success bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte kendi ligimizin, yani Trendyol Süper Lig'de 4 büyük takımımız Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor La Liga'da, İspanya La Liga'da olsaydı ne yaparlardı? Ligde kalırlar mıydı? Düşerler miydi? Ligde şampiyon olurlar mıydı? Başarılı olurlar mıydı? Başarısız mı olurlardı? Bunun saksısını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Hemen size takımları teker teker göstereceğim bu arada. Beşiktaş gördüğünüz gibi La Liga'ya ekledim. Sonrasında Fenerbahçe, Galatasaray ve son olarak da Trabzonspor'da gördük. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir İspanya La Liga oldu 2025-2026 sezonu. Ben burada bizim takımların kaderini değiştirmemek için başka bir takım seçeceğim. Onu da Barcelona olarak belirledim. Herhangi bir sebep değil. Öyle rastgele seçiverdim. Barcelona olayım dedim. Çünkü Barcelona olmam şu yönden iyi. Şimdi ben Beşiktaş'ın, Fener'in, Galatasaray'ın, Trabzon'un başında olsaydım onların olaylarını etkileyebilirdim. Hani mesela ben olduğum için belki kazanabilirdik veya teknik direktörde bir sıkıntı çıkabilirdi. O olurdu, bu olurdu. O yüzden bizim 4 takımdan farklı bir takım seçmem lazım. Ben de Barcelona'yı seçtim. Bu yüzden böyle yapmam daha mantıklı. O zaman haydi şimdi bölümümüze başlayalım. Bir de La Liga'nın kendisinden görelim. La Liga'nın kendi temasından şöyle bir 2025-2026 sezonuna bakalım. La Liga'nın şöyle iniyoruz efendim. Gördüğünüz üzere 20 takım bu şekilde La Liga'da ve ne var? Süper Kupa biz oynayamıyoruz. Copa'da Espanya. Bunun içinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne de bakarız. Kimler var, kimler yok diyerekten. Bizimkiler pek katılmıyorlar sanırım ama UEFA Avrupa Ligi'nde Premier Lig videomda katılmıştı. Beşiktaş katılmıştı. Yine Beşiktaş katılıyor mu? Ona bakmak istiyorum. Yok, Beşiktaş katılmıyor. Premier Lig'e daha fazla katıldıkları için sanırım. O takım İngiltere'nin kendisinden bağlı, İngiltere'nin takımlarından bağlı. Fazla gittiği için Beşiktaş bizim İngiltere'den seçilip böyle katıldı büyük ihtimalle. Normalde katılmamaları lazım. Bu şekilde oldu gördüğünüz üzere efendim. Şimdi şöyle yapacağız. Ocak 1'e geleceğiz. İlk transfer dönemine geleceğiz ve sonrasında bizimkiler ne yapmış? Ligde ne yapmışlar? Bir de o İspanya Kupası'nı ne yapmışlar? Zaten Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne ve Konferans Ligi'ne en son bakarız. Durumlara bakarız. Ya da onlara da bakabiliriz. Kısa böyle geçebiliriz. Bunun dışında istatistiklere bakacağız. İşte gol krallığına bakacağız. Bizim takımlara bakacağız. İlk yarıda ben gerçekçi olsun diye transfer dönemini kapattım. Bu yüzden transfer olmayacak. İkinci sezonda takımların son haline bakarız. İlk sezonda transfer döneminde bakmayız. Çünkü transfer dönemi başlangıcında başlattığım için henüz bir transfer gerçekleşmez. O yüzden sezon sonunda bizim takımlar kimler ne yapmış, ne etmiş onlara bakarız. Takım kadrosuna bakarız. Bunları da söylemiş olayım, açıklamış olayım diyorum. Ve o zaman haydi gelin Ocak 1 ara transfer dönemine geçelim ve sonrasında ne olmuş ne bitmiş görelim. Geldik Ocak 1 ara transfer dönemine ve bakalım ne olmuş ne bitmiş görelim bizimkiler ne yapmış. Çıkıyoruz efendim. İlk önce nereden başlıyoruz? Puan durumundan başlayalım La Liga'dan. Birinci Atletico Madrid, ikinci Real, Galatasaray 3. sırada görüyorum 17 hafta sonunda 10 galibiyet 3 beraberlik 4 mağlubiyet almış. 26 attığı golde kalesinde 19 gol görmüş. 7 avarajda 33 puanla 3. sırada. Sonrasında iniyorum ve 6. sırada Fenerbahçe'yi görüyorum. 17 haftada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp 32 attığı kalesinde 19 gol görmüş. 13 avarajda 31 puanla kendisi 6. sırada. 8. sırada Beşiktaş'ı görüyoruz. 17 hafta sonunda 8 kere kazanıp bir kere beraberlik, 8'de mağlubiyet, tam böyle denk getirmiş 8-1-8.
Sanki o 8 çarpı 1 8 eşittir gibi olmuş. 29 atılan golde kalecisi 32 gol görmüş. Eksi 3 avarajı 25 puanla 8. sırada. Şöyle iniyorum. Trabzonspor'u, evet, Trabzonspor'da 15. sırada 17. haftanın sonunda 5 galibiyet 3 beraberlik 9 mağlubiyet almış. 18 atılan golde kalecisi 26 gol görüp eksi 8 avarajla 18. sıradaymış kendisi. Hemen şöyle aşağı inerek de diğer yerleri de gösterelim. Süper Kupa zaten, yani Süper Kupa'da bizim olmalıyız zaten de. Kupa'da İspanya'ya gelelim. Beşiktaş'la Atletico, Villarreal'la Galatasaray, Fenerbahçe ile Sevilla, Trabzon'da da Real Madrid maçları var. Tam bizimkilerin şansına hep zorlu rakipler gelmiş. Son 16 turunda. UEFA Süper Kupa'yı Paris kazanmış. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda şöyle hızlıca size göstereyim. İlk şeyde bu şekilde hızlı göstereyim. Gördüğünüz üzere bu şekilde. UEFA Avrupa Ligi'ne gelelim. Avrupa Ligi'nde son durum da bu. Evet, gördük. UEFA Konferans Ligi'nde şöyle göstermiş olayım. Şimdi çıkıp ilk yarıdaki gol istatistiklerine bakalım. Ligdeki gol istatistiklerine hemen şöyle göz atalım. Gol krallığında bizden kim var? Szymański var. 16 maçta 10 gol kaydetmiş. İniyoruz. Tammy Abraham var. 17 maçta 8 gol kaydetmiş. Galatasaray'dan Osimhen var. 17 maçta 8 gol kaydetmiş. Sonrasında Leroy Sané 17 maçta 7. John Duran 9 maçta 6. Sonrasında Rafa Silva 14 maçta 5 gol kaydetmiş. Asistlere geldiğimizde asistlerde Kerem Aktürkoğlu'nu görüyorum. 17 maçta 7 asist. Böyle inelim. Milot Rashica 16 maçta 4 asist. Tammy Abraham 17 maçta 4 asist. Osimhen 17 maçta 4 asist. Şöyle Beşiktaş Orkun Kökçü 16 maçta 3 asist yapmış. Bizden başka var mı? Bir de Leroy Sané var. 17 maçta 2 asist katkısı sağlamış. Gol yemeyen maçlara bakıyoruz. Szymański'yi görüyorum. 16 maçta 7. Sonrasında İsmail Yüksek 16 maçta 7. Yine aynı. Sonrasında İrfan Can Kahveci 16'ya 6. 17'ye 6 Ederson. 17'ye 6 Nelson Semedo. Bu arada Fenerbahçe bayağı bir gol yemeyen maçlardan şey yapmış. Baksanıza 17'ye 6 Kerem Aktürkoğlu. Sırf Fenerbahçe var. Bizim diğerleri hep yemiş. Ortalama reytingleri de şöyle geldiğinizde Osimhen 7.53, Szymański 7.51, John Duran 7.31, En-Nesyri 7.30, Beşiktaş'ta Tammy Abraham 7.25. Evet, bu şekilde görmüş olduk. Şimdi ne yapacağız? Hemen sezon sonu gideceğiz. Sezon sonuna geleceğiz. Bakın sezon sonunda bu arada neredeymiş? Sezon sonunda Mayıs'ın 25'indeymiş. Sezon sonuna geleceğiz ve yine lig durumuna bakacağız. Bizimkilere bakacağız. İstatistiklerine bakacağız. Oyuncu istatistiklerine bakacağız. Yine gol krallığı, asist falan vesaire. En sonunda da gelip takımın bizim dörtlünün neler yapmışlar, hangi transferleri yapmışlar. Onlara şöyle bir takımdaki kadroya şöyle bir göz atacağız. O zaman haydi sezon sonuna doğru geçiyoruz. Geldik sezon sonuna ve bakalım ne olmuş ne bitmiş. Şöyle bir göz atalım. Hemen La Liga'dan başlayalım. Şöyle çıkalım. Atletico şampiyon olmuş. Real Madrid 2. sırada, 3. Villarreal 4. sırada Galatasaray'ı görüyorum. 38 hafta sonunda Galatasaray 21 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgi almış. 64 attığı golle karşısına 44 gol vermiş. 20 avarajla 69 puanla La Liga'da 4. sırada tamamlamış ve Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmış Galatasaray. İnerek geldiğimde 8. sırada Fenerbahçe'yi görüyorum. 38 haftanın sonunda 14 galibiyet, 14 beraberlik, 10 mağlubiyet alıp 63 atılan golle kalesinde 41 gol görmüş. 22 avaraj 56 puanla 8. sırada. Hemen altında 9. sırada Beşiktaş'ı görüyorum. 38 hafta sonunda 17 galibiyet, 4 beraberlik, 17 yenilgi. Bu Beşiktaş biraz önce de Beşiktaş mıydı o ya? Böyle 8-1-8 yapmıştı. Bu sefer de 17-4-17 yaptı. Çok ilginç gerçekten de. Hani yenilgiyle kazandığı hep bir tutuyor takım. 53 attığı gol kasasına 57 gol görmüş. 84 avarajı 55 puanla 9. sırada. Trabzonspor 15. yanlış hatırlamıyorsam.
Trabzonspor maalesef küme düşmüş. La Liga'dan bir aşağı kümeye düşmüş. Sezon sonunda küme düşerek oyun 18. sırada tamamlamış. 38 hafta sonunda 9 galibiyet, 6 beraberlik, 23 mağlubiyet almış. 38 atılan golde kalırsa 63 gol görüp eksi 25 varsa 33 puanda 18. sırada tamamlamış ve ligde tutunamamış maalesef Trabzonspor. Evet, şimdi Süper Kupa'ya bakalım. Süper Kupa'da biz yoktuk. Barcelona kazanmış. Kupada İspanya'ya geldiğimizde Real Madrid Barcelona maçı Real Madrid kazanmış. Sonrasında UEFA Süper Kupa'ya bakmıştık. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris'te Real Madrid finali varmış. UEFA Avrupa Ligi oynanıyor sanırım. UEFA Avrupa Ligi'nde de Lyon Roma maçı da Lyon kazanmış. Sonra UEFA Konferans Ligi'ne geldiğimizde Mainz Fiorentina finali varmış efendim. Hemen şuradan bir oyuncu istatistiklerine, hemen gol krallığına bakalım. Bir gol krallığında bir değişiklik oldu mu bilmiyorum. Hızlıca bir yukarıya gelelim. Szymański. Ben direkt kimler var onu söyleyeyim. Osimhen, En-Nesyri, Sané. Bu şekilde. Asistlere geldiğimizde Osimhen, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Tammy Abraham, Orkun Kökçü. Gol yemeyen maçta Kerem Aktürkoğlu, Szymański, Ederson, Semedo, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Milan Skriniar'ı görüyoruz. Ortalama reytinglere geldiğimde bu arada arada menü açılıyor. Gerçi ben yeni görenler için söyleyeyim. Bazen bu joystick'te bir anormallik yaşıyorum. Nedense hep bir FC'de başıma geliyor böyle şeyler. Diğer şeylerde gelmiyor ama burada böyle bir takılıyor falan. Anormal böyle menü açıyor kendi kendine, bir yere gidiyor falan filan, saçmalıyor iyice. Bazen oluyor, bilmiyorum. Tek bu FIFA oyunlarında oluyor. FC oyunlarında oluyor hep. Neyse, gol yenmeyen maçlarda Osimhen'i görüyoruz. Ben artık şeyleri söylemeyeyim. Şu kadar olmuş, bu kadar olmuş ama ortalama etikleri söyleyeyim. Osimhen 7.38, Szymański 7.22, En-Nesyri 7.15, Duran 7.05, Tammy Abraham 7.03. Bu şekilde olmuş efendim. Hemen son kez geliyoruz ve takımlarımızın son şeyleri basit. Biraz önce dedim ki çıkan gibi hep bu joystick'ten kaynaklı. Bak, kendi kendine açıyor. Ben hiçbir tuşa dokunmuyorum. Galatasaray'a geliyorum ve Galatasaray'ın şöyle bir takımın kadrosuna bakalım. Kimler varmış yokmuş, gitmiş gelmiş. Az çok belli olur takımlarda. Mesela Sayıs almışlar. Roman Sayıs gelmiş takıma. Trippier gelmiş bu arada. Robert Endik diye bir oyuncu gelmiş. Robert Endik tanıdığım bir oyuncu, evet. Leverkusen de miydi o adam ya? Nikola Pisili diye birini getirmişler. Sonrasında başka bir değişiklik yok. Icardi gitmiş bu arada. O dikkatimi çekti. Şimdi Fenerbahçe ne yapmış? Fenerbahçe'ye bakalım. Mikel diye biri gelmiş. Kuporha gelmiş. Reat diye bir oyuncu almışlar. Benim gördüğüm, belki gözden kaçırdığım da vardır, bilmiyorum. Dani Osorio gelmiş. Başka da bir değişiklik yok. Beşiktaş'a bakalım hemen. Hem istatistiklerini de görmüş oluyoruz bu arada kenarda. Şöyle Tenas diye bir oyuncu gelmiş. Almışlar. Molina. Mike Tresor diye bir oyuncu gelmiş. Yarmo Liuk gelmiş. Jonas Wind gelmiş. Ben tabi bilmiyorum, gözlerinde kaçırmış olabilir bazı oyuncular da, tanıdığım kadarıyla, kadroyu bildiğim kadarıyla şu gelmiş diye size göstermiş oldum. Bir günde dursan ölürsün yani. Bir videoda illa böyle anormallik yapacaksın joystick. Cameron Pring. Sonrasında kimleri almışlar? Korbaniye gelmiş. Sofiane Diop diye bir oyuncu gelmiş. Ve bu şekilde de
görmüş olduk. Trabzonspor'da istatistiklerini de az çok görmüş oluyorsunuz. İşte oynanan maçta gol attığı sayı, asist falan filan görmüş oldunuz. Evet. Sadece bir aşağıdaki ortalamayı görmüyor olabilirsiniz. O da benim facecam geldiği için gözükmüyordur. Çok da mühim mi, önemli mi tartışılır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Farklı egzotik success bölümleriyle, farklı bölümlerle, farklı içeriklerle yine karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.